Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlere bu güzel şapkayı tüm detaylarıyla anlatacağım. Daha önceden anlattığım akide şekeri hırkaya takım olarak düşündüm bu şapkayı. Alın kısmından başlayarak örüyorum. Burada tekli lastik kullandım. Burada da yine akide şekeri hırkayı örerken kullandığım modeli kullandım. Alın kısmından başlayıp tepe noktasına kadar geldikten sonra burada arka tarafta bir çalışmamız olacak. Ve ense çalışmamız. Bu çalışmadan sonra bebeğin başına şapka çok güzel oturacak. Şapkayı bitirdikten sonra da bağcık ördüm. Bağcığı da kordon bağcık ördüm. Örerken şapkayla birleştirdim. Ve burada bitirdim. Hiçbir yerinde dikiş yok. Ve normal dikiş işli örebilirsiniz. Ben alışkın olduğum için misinalı şişle ördüm. Misinalı şiş masada ses yapmıyor diye düşünüyorum ama bunu örerken nedense bilmiyorum. Bazı yerlerde ses yapmış. Onun için şimdiden özür diliyorum. Şimdi santim olarak da ölçüsünü vermek istiyorum. Bu kısım 17 santim. Burası da bu zaten bebek başına giydiğinde açılacak. Şöyle açalım. 17 santim. Tam 0,6 ay ölçüsünde oldu. Bazı 1 yaş bebeklere de uygun olabilir. Ama standartlara göre 0,6 ay ölçüsünde oldu. İp ve şiş bilgilerini birazdan vereceğim ama buna yarım yumak ip kullandım. Yani bir yumaktan bu kadar ip arttı. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Şapkayı da hırkayı ördüm, iple öreceğim. Takım olacak çünkü. Gazal organik baby koton ile öreceğim. 50 gram 115 metre uzunluğunda. %100 organik koton bir ip. Renk numarası da C425. 3,5 milim şiş kullanacağım. Yine arkada da 3,5 milim şiş kullanmıştım. Evet, şişime klasik ilmek atma yöntemiyle ilmek atarak başlıyorum. Evet, 3,5 numaralı şişime 75 ilmek atarak başladım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ayarlarken de lastik kısmını bitirdikten sonra uygulayacağım model altının katları artı 1 şeklindeydi. Altının katları artı 1, birer tane de bir sağda bir de solda kenar ilmeği bıraktım. Yani altının katları 72, artı 1 73, birer tane de sağda ve solda kenar ilmeği 75 ilmek. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi içeri aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. Bir ilmek düz. İpim içeride, bir ilmek ters. Tekli lastik örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelin ilk sırasını örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ve son ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. Önce bir tane kenar ilmeğimi örüyorum. Sonra ilmekleri gördüğüm gibi düz ters ilmeği ters örüyorum.
şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ön yüzdeyim. Modelin ikinci sırasını örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz. İpimi içeri alıyorum ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Evet, şu anda 3. sırayı örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz tek lastik örerek lastik kısmını tamamlayacağım. Evet, 9 sıra lastik ördüm. Şimdi artık modele başlıyorum. Önce kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, modelin ilk sırasında bir ilmek ters, 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Evet, sıra sonuna doğru bir ilmek ters, 5 ilmek düz ilerliyorum. Evet, modelin ilk sırasını örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Ve son olarak da artı bir ilmeğim, yani bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve arka yüzde de bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Burası modelin ikinci sırası. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelin ikinci sırasını örüyorum. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. Şu anda modelin 3. sırasındayım. Şimdi burada bir tane artışım olacak. İpimi şişime şu şekilde doluyorum. Ve buradaki ilmeklerin, 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişime taktım ve sola yatık olarak ördüm. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters. İpimi dışarı aldım. 2 ilmeği birlikte sağa yatık olarak ördüm ve bir tane doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doladım. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum ve sola yatık olarak ördüm. Bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak ördüm. Bir tane doladım.
Bir ilmek düz. İpimi şişime doluyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte sola yatık olarak örüyorum. İpimi içeri aldım. Bir ilmek ters. İpimi dışarı aldım ve 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak ördüm ve bir tane doladım. Bir kez daha göstereceğim. Evet, 3. sırayı da bu şekilde örüyorum. Sıra sonunu yine göstereceğim. Evet, 3. sırayı örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi doladım. İlmeklerin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte sola yatık olarak ördüm. Bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Bir doladım. Tekrar ipimi içeri alıp bir ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde önce kenar ilmeğimi örüyorum. Sonra bir ilmek düz. Bir, 2 ilmek ters. Ondan sonra da yani şimdi kenar ilmeğim, bir ilmek düz, 2 ilmek tersten sonra bir ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu sırayı bir düz 5 ters olarak tamamlıyorum. Evet, bir ilmek düz, 5 ilmek ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Modelin 4. sırasını örüyorum. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters, bir ilmek düz, 1, 2 ilmek ters, bir ilmek düz ve son ilmeği örmeden aldım. Evet, modelin 5. sırasındayım. Önce kenar ilmeğimi örüyorum. Ve bu sırada bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ilmek ters, 1, 2 ilmek düz ve bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Beşinci sırayı da bir ilmek ters, 5 ilmek düz örüyorum ve sıra sonuna doğru ilerliyorum. Modelin 5. sırasını örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz, bir ilmek ters, 2 ilmek düz, bir ilmek ters ve kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimi örüyorum.
Burası modelin 6. sırası ve 6. sırayı da ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz ve 5 ilmek ters. Evet, bu sırada da ilmekleri gördüğüm gibi örerek tamamlıyorum. Modelin 6. sırasını örüyorum. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters örerek sıra sonuna geldim. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Modelin 7. sırasındayım. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. Şimdi modelin 7. sırasında 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. 1 ilmek düz. İpimi şişime doluyorum. 2 ilmeğin birlikte yönünü değiştirerek sola yatık olarak ördüm. 1 ilmek ters ördüm. İpim dışarıda. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak ördüm. Bir tane doladım. 1 ilmek düz örüyorum. Burada 1, 2, 3, 4 sıra ters ördükten sonra ilmeği düz örüyorum. Burada da ters ördüğüm ilmeği yine 4 sıra sonra düz öreceğim. Şimdi ipimi şişime doluyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte sola yatık olarak ördüm. İpimi içeri aldım. 1 ilmek ters. İpim dışarıda. 2 ilmek birlikte sağ yatık olarak ördüm. Bir tane doladım. 1 ilmek düz. Bir doladım. Evet, bir kez daha göstereceğim. 1 ilmek düz. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelin 7. sırasını örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte sola yatık olarak ördüm. 1 ilmek ters. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Doladım. 1 ilmek düz. Doladım. 2 ilmeği birlikte sola yatık olarak ördüm. 1 ilmek ters ve kenar ilmeğim. Arka yüze geçtim ve modelin 8. sırasındayım. Son sırasında model 8 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz. Evet, 5 ilmek ters.
Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Evet, bir ilmek düz, 5 ilmek ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Modelin son sırasını örüyorum. Arka yüzdeyim. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğim. Model 8 sıradan oluşuyor. 8 sırasını ördüm. Birinci sıradan itibaren tekrar başlıyorum. 8 sırada bir modeli tekrarlayarak öreceğim. Şimdi yine birinci sıraya nasıl başladığımı göstereyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ters. 5 ilmek düz. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Evet, bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Şu anda kaç model öreceğimi bilmiyorum. Ölçerek devam edeceğim. Bittiğinde de kaç sıra ördüğümü zaten söylemiş olacağım. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, 1, 2, 3, 4 model sırası ördüm. Her model 8 sıradan oluşuyor. 8, 16, 24, 32 sıra örmüş oldum. Ve şimdi artık buradan arka kısmını öreceğim. Burası tepe kısmı. Bu şekilde şapka. Şu arka kısmını ve ense çalışmasını yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek bu taraftan ayırdım. 26 ilmek bu taraftan. Ortada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek var. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Model kısım bitti. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burası birinci işaret, bu ikinci işaret. İkinci işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 48 ilmek ördüm. Bu 49. ilmek. Şimdi bu ortadaki 23 ilmek hiç eksilmeyecek. Ama bu yanlardan, ön yüzde buradan, arka yüzde de bu taraftan birer ilmek eksilteceğim. Onun için bu 23. ilmeğimi bunu çıkartıyorum. Bu taraftaki bir ilmeğimle birlikte örüyorum. Ve bu taraftan bir ilmek eksiltmiş oldum. Ve burası bu şekilde düz hat çıkacak. Buradaki 26 ilmek vardı. 25 ilmek kaldı. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters örerek diğer ayraca doğru ilerliyorum. Evet, ters örerek buraya kadar geldim. Şimdi bu ilmeğimi ve ayraçtan sonraki ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Bu tarafta da 25 ilmek kaldı. Tekrar ön yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi
düz örerek evet, buraya kadar geliyorum. Eğer burada şaşıracağınızı düşünürseniz ayrıca çıkartmazsınız. Siz tekrar takarsınız. Ama sayarak da gidebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ...22 ilmek ördüm. 23. ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Eğer sizin ilmeğinizin yönü zaten böyleyse değiştirmenize gerek yok. Ve diğer ilmekle birlikte ikisini düz ördüm. Ve burada 24 ilmek kaldı. Arka yüze geçtim. Yine 22 ilmek öreceğim. 1 2 ters örüyorum. ...22 ilmek ördüm. 23. ilmekle diğer taraftan bir ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Ve bu taraftan bir tane eksilttim. Evet, bu şekilde ön yüzü örerek buraya kadar geliyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bu taraftan bir tane eksiltiyorum. Arka yüzde ters örerek buraya kadar geliyorum. Bu 2 ilmeği birlikte örerek bir tane de bu taraftan eksiltiyorum. Bu şekilde devam edelim. Daha sonra hem bu taraftan hem bu taraftan eksiltmeye başlayacağız. Evet, bu kısmı örüp eksiltmelere geldiğimde santim olarak ölçü vermeyi unutmuşum. Şöyle. Tam olarak ölçelim. 13 santim. Evet, 13 santim ördüm. Ve ondan sonra tepe kısmında eksiltmelere başladım. Bir bu taraftan bir bu taraftan eksilterek devam ettim. Şu anda bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek var. Bu tarafta da yine 12 ilmek var. Ortadan eksiltme yapmadım şimdiye kadar ve 23 ilmek var. Şimdi artık ortadan da eksiltme yapmaya başlayacağım. Şimdi burada bir ilmek kalıncaya kadar örüyordum. Bundan sonra artık 2 ilmek kalıncaya kadar öreceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek devam ediyorum. Evet, burada 2 ilmek kaldı. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi burada böyle düz hat olarak devam etmişti ilmeğim. Yine aynı şekilde düz hat olarak devam etsin istiyorum. O nedenle ilk alacağım ilmeğin bu olması gerekiyor. Şu şekilde yine giriyorum ilmeklerime. Yine üstte kaldı bu ilmeğim. Ve bu ilmeğimi de aldım. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve buradaki düz hat yine aynı devam etti. Bir buradan eksilttim. 23 ilmek vardı. 22 kaldı. Bir de buradan eksilttim. 12 ilmek vardı. 11 ilmek kaldı. Arka yüze geçiyorum. Yine burada 2 ilmek kalıncaya kadar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, 2 ilmek kaldı. Yine bu 3 ilmeği birlikte öreceğim ama burası düz devam ediyordu. Yine bu ilmeğin önde kalmasını istiyorum. Bu ilmeğimin. Onun için bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Evet, ilk ilmeğim yine bu olacak. Ve 3 ilmeği birlikte
ters örüyorum. Evet. Ortada 23 ilmeğim vardı. Ön yüzde bu taraftan bir tane eksilttim. 22 kaldı. Şimdi arka yüzde bir tane buradan eksilttim. 21 kaldı. Bu tarafta da 12 ilmek vardı. 11 ilmek kaldı. Şimdi ön yüze geçiyorum. Evet. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, burada 2 ilmeğim kaldı. Şu şekilde giriyorum. 2 ilmeği birlikte ve 3. ilmeğimi de aldım. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Evet, burası daralmaya başladı. Ense oyuntusu için ense oyuntusu çalışması yapıyoruz şu anda. Arka yüze geçtim. Ters örüyorum arka yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, 2 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğe arkadan geliyorum. İlk ilmeğe önden sol şişimle girdim. Ve sağ şişime aldım ilmeğimi. Bir de buradaki ilmek 3 ilmek. Evet. 1, 2, 3 ilmek. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Hem ortadan bir tane eksilttim. Hem bu taraftan eksilttim. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle yapalım. Buraya gelinceye kadar hep kenarlardan ilmek alıyordum ve düz olarak devam ediyordu. Ortadaki ilmeğim sabit kalıyordu. 23 ilmek. Şimdi artık hem bu taraftan, yani yanlardan, hem de ortadan birer tane eksiltiyorum. Her sırada iki bu tarafta, iki bu tarafta 4 ilmek eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Yani ön yüzde son 2 ilmek kalıncaya kadar öreceğim ve bu 3 ilmeği birlikte gösterdiğim gibi öreceğiz. Arka yüzde de yine burada 2 ilmek kalınca bu 3 ilmeği birlikte gösterdiğim gibi öreceğiz. Bu şekilde burada sanırım 3 ilmek kalacak. 3 ilmek kalıncaya kadar örelim. Ondan sonra bakacağız. Evet, kenarlarda 3'er ilmek kaldı. Ortada 5 ilmek var. Aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. İki ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu taraftan da 1 ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte düz ördüm. 2 ilmek kaldı burada. Evet, şimdi buradaki ilmeğin yerini değiştirdim. Üç ilmeği birlikte ters örüyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi burada yine birer tane keseceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğin ikisinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte ördüm. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm.
ve 2 ilmeği birlikte ters ördüm ve ön yüze geçtim. Şu anda şişimde 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var. Son kez eksiltmemizi yapıyoruz. Ortadaki ilmeği örüyorum. Bu ilmeğin yönünü değiştirip 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Arka yüze geçtim. Ve 2 ilmeği birlikte ters ördüm ve bitti. Şöyle yapalım. Evet, ön yüzden bu şekilde, arkası da böyle. Çok güzel oldu. Şimdi artık bağcıkları yapmaya başlayacağım. Buradan ipimi kesiyorum. Buradaki 3 ilmeği de bir ilmek belirleyiciye alacağım. Hatta alayım şimdi. Evet, şimdi bunu bekletiyorum. Buradan ipimi kesiyorum ve bağcık çalışmasına başlayacağım. Bağcıkta kordon bağcık yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce bağcığı biraz ördükten sonra buradan birleştirerek birlikte öreceğim ve tekrar devam ederek bitireceğim. Ve şapkamız bitmiş olacak. Şimdi bağcık çalışmasına geçiyorum. Evet, şimdi kordon bağcığı yapacağım. 4 ilmekle yapacağım. Hep aynı yönden örüyoruz. Diğer şişime aktarıyorum. Ve 4 ilmek düz örüyorum. Evet, hep aynı yönde öreceğiz. İlmeklerin hepsini sol şişime aktardım ve düz örüyorum. Bunu ucu açık çorap şişiyle de örebilirsiniz. Ördükten sonra buradan ittirip tekrar bu taraftan örmeye devam edersiniz. Ben her seferinde böyle şişi değiştirmektense ilmekleri bu şekilde aktarmayı tercih ediyorum. Evet, bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar örüp daha sonra da şapkayla birleştirmeyi göstereceğim. Evet, bağcığı ölçelim. 25 santim ördüm. Şimdi şapkayla birleştireceğim. Ben misinalı şişle ördüğüm için bu burada kalacak. Diğer şişimi şapkaya takacağım. Şöyle bu taraftan takacağım. Şu şekilde tutup iç tarafından takacağım. Eğer siz de normal şişle örüyorsanız boşta kalan şişinizde bu işlemi yaparsınız. Şimdi şurada kenar ilmeklerimiz vardı başladığımızda. Evet. Şu dışarıda kalan ilmeklerin içine giriyorum. Bu şekilde.
Buraya kadar şişime alacağım ilmekleri ve devam edeceğim. Evet, burada son ilmek. İlmek belirleyiciye aldığım 3 ilmek vardı. Bu 3 ilmeği de şişime aktarıyorum. Evet, buradan yine ilk ilmekten başlayarak aynı şekilde diğer tarafı topladığım gibi bütün ilmekleri de toplayacağım burada. Evet, bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi 4 ilmeğimi ördükten sonra yine ipim bu tarafta. Sol şişime aktarıyorum ilmekleri. Üç ilmek örüyorum. Evet, dördüncü ilmekle beşinci ilmeği birlikte böyle düz giriyorum. Bu baştaki ilmek biraz sıkı bir ilmek. Evet, ilmeğin içine girdim ve ördüm. 4. Yine 4 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. 3 ilmek örüyorum. Dördüncü ilmekle şişimdeki ilmeği ikisini birlikte ördüm. Normalde bu şekilde giriyorum ilmeklere, ilk 3 ilmeğe. Dördüncü ilmeğe düz olarak giriyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet, bu şekilde şapkayla bağcığı birleştirmiş oluyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Evet, bu şekilde şapkamızın bütün ilmeklerini birleştireceğiz. Daha sonra tekrar göstereceğim. Evet, kordonu birleştiriyorum şapkayla. 2 tane ilmeğim kaldı. Sağ şişimdeki ilmekleri sol şişime aktardım. Dördüncü ilmekle beşinci ilmeği birlikte alıyorum. Ve son ilmek. Evet, 4 ile 5'i birlikte ördüm. Ve tekrar aynı şekilde devam ediyorum kordonu örmeye. Evet, bu bağcığı da aynı bu şekilde bunun uzunluğunda örüp şapkayı bitiriyorum. Evet, bağcık da tamamlandı. Şimdi bu ilmekleri tığ ile toplayacağım. Bir kere de topluyorum.
Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi bunun içinden gizleyeceğim ipimi. Evet, bu kadar yeterli. İsterseniz buraya düğüm de atabilirsiniz. Şimdi diğer iplerimizi de temizleyelim. Bunu da aynı şekilde içeriden yürütüyorum. Evet. Bu ipimi de kesiyorum. Burada bir ipimiz var. Bunu da burada sıkılıyorum. Evet, bu ipimi de yine buradan birazcık yürüterek gizleyeceğim. Bu ipimi de kesiyorum. Bu ipimi de bağcığın içinden yürütüyorum. İpi tutamadı. Evet.
Şapkamız bitti. Akide şekeri hırkamıza takım oldu. Bu da çok şeker oldu. Evet, şapkayı daha büyük örmek isterseniz eğer model 6 ilmekten oluşuyor. 6 ilmek ekleyerek daha büyük yapabilirsiniz. Daha büyük yaptığınızda da bu kısmı her büyük için birer santim daha büyük yaparak örebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.